Elimde bir tel var arkadaşlar ve sıradan bir tel değil bu. Nitinol tel. Nitinol tel adından da anlaşılamayacağı fakat tahmin edileceği üzere nikel ve titanyum elementlerinden oluşuyor. %45 titanyum, %55 nikel elementi. Peki niti anladık da nol nereden geliyor? Naval Ordnance Laboratory'nin kısaltılmışı. Bu laboratuvarda keşfedildiği için adamlar kendi buldukları tele mekanın da adını vermeye karar vermişler. Nikel, titanyum ve laboratuvarın adı nitinol. 1950'lerin sonu 1960'ların başında Amerikan Deniz Kuvvetleri'ne bağlı bir laboratuvar varmış arkadaşlar. Naval Ordnance Laboratory. Az evvel de bahsettiğim gibi. İşte bu laboratuvarda araştırmacılar balistik füze konileri gibi çok yüksek sıcaklıklara ulaşan maddeler üzerinde çalışıyorlarmış. Yani bu sıcaklıklara dayanan alaşımlar geliştirmeye çalışıyorlar. Bu araştırmalar sırasında nitinol ile karşılaşıyorlar. Böyle bir maddeyle karşılaşıyorlar. Tabii tesadüf ama bilinçli de bir tesadüf aynı zamanda. Tesadüfün bilinçlisi olur mu demeyin. Deneyleri işte çeşit çeşit yapa aslına bakarsanız tesadüfü de bir yerde ortadan kaldırıyorsunuz. Bir şey buluyorsunuz. William James Buhler ve ekibi nikel ve titanyum metallerini belirli oranlarda karıştırarak bu maddeyi elde etmişler. Buhler bir toplantı sırasında bükülmüş bir şekilde duran bu nitinol metalini çakmakla ısıtınca eski haline dönmüş. Millet şaşırmış, ne oluyor ya demiş. İşte bu telin bir diğer özelliği, şekil hafızası teli bu aynı zamanda. Yani ilk baştaki formu neyse ısıtıldığında, siz bu şekli diyelim ki bu hale getirdiniz. Isıtıldığında ne oluyor? İlk baştaki formuna geri dönüyor. Acaba bu söylediklerimiz gerçek mi? Böyle bir şey olabilir mi? Neden olmasın? Biz de William James Buhler gibi gelin bunu birlikte deneyelim. Malzemeler: nitinol tel, diş teli, beher, sıcak su. Arkadaşlar elimdeki teli görüyorsunuz. Düz bir tel. Nitinol tel kendisi. Şöyle hafifçe kendisini böyle bakın farklı bir şekle sokuyorum. Yamulttum. Ve böyle gördüğünüz bir sıcak su var önümde. Yaklaşık 70-80 derece şu anda. Bakın. Huu! Bak. Tam bu hale gelecek mi bak? Tam bu hal. Bak tam bu hal. Tam bu form. Bakalım şimdi. Galiba geldi biliyor musun? Galiba geldi. İnanamıyorum ya. Abi inanmıyorum ya. Baya oluyor yani. Arkadaşlar inanılmaz bir şey bu. Bakın. Böyle bir yay var. Bak şimdi. Sen şimdi bombayı izle. Çok iyi bak. Ya böyle bir şey olamaz ya. Bak. Şöyle yapayım mı? Biraz daha büyük. Daha düşmeden eski haline geri dönüyor. Ya çok acayip değil mi? Çok iyi değil mi? Nitinol. Çok acayip. Bir tane daha yapalım. Bakın şöyle ataçlar var. Bunların formları tabii evrensel. Ataç formu. Ataş pardon. Ataş mı? Ataş. Ah bir ataş ver. O mu? Ataş mı? Ataş. Bence ataçtır da o. Ataş olduğunu da öğrenmiştim bir yerden. Bu arada bunun adı ataşmış arkadaşlar. Ben bunu ataç zannediyordum. Sen de zannedersem öyle zannediyormuşsun. Ben hala öldü olduğuna inanıyorum. Yani değil mi bu ataç? Ben de öyle olduğuna inanamazsın, seninle aynı fikirdeyim. Bence bu ataç. Ama bence hala ataç. Ataç yani. Ben havalı olayım diye söyledim. Hani senin bilmediğin bir şey biliyormuşum gibi söyledim. Bu arada öyle biliyor olabilirsin yani. Garip bir şekilde. Bakın açtım. Bozdu ataşı değil mi? Hayır ben bozmuştum ataşı zaten de. Arkadaşlar yani inanılmaz bir şey ya. İnanılmaz bir şey yani. Böyle bir şey olamaz ya. Çok acayip. Çok saçma. Ne alaka abi yani? Neden ya? Nasıl yani? Bakar mısın olaya? Böyle bir şey olamaz ya. Çok acayip. Arkadaşlar yani süper elastik özelliğe sahip bir metalden de bahsediyoruz aynı zamanda. Yani müthiş elastik bir şey görüyorsunuz bakın yani. Yani bir metal var şu an elimde. Görüyor musunuz? Bu bir metal yani. Bir de bu vatandaş nitinol yani tabii tıp alanında da kullanılıyor. Tıp alanında nerede kullanılıyor? Hadi bakalım.
İki kişiden birinin bir problemi var. Diş telleri. Evet, diş telleri nasıl oluyor da bu dişleri bu kadar düzeltebiliyor? İşte bakın, ortodontistler işte bunu kullanıyorlar. Ya ne bu? Nitinol tel. Evet. Nitinol tel. Gördüğünüz gibi şu an elimizdeki malzeme aslında bir diş teli. Ben bunu bakın şöyle nitinol diş teli dediğim gibi bakın bunu böyle bozuyorum. Buna sıcak suya bile gerek yok. Bu tık direkt kendi eski haline dönüyor. Yani bu formu kaybetmiyor. Bu formu kaybetmediği için dişleri bu düzgün şekle getirmeye çalışıyor. İşte bunu bağladıkları zaman ağzınıza. Aynı zamanda nitinolün bir diğer özelliği süper bir korozyondan etkilenmeyen madde olması. Korozyona vuramıyor kendisi. Yani paslanmaz, çelikten daha paslanmaz. Öyle söyleyeyim. Acayip bir malzeme. Ne oluyor? Dişinizi taktığınız zaman bunu yiyorsunuz, içiyorsunuz. Bir sürü asidik yiyecekler vesaireler. Ne oluyor? Bu diş telleri paslanmıyor işte ağzınızda. O kadar kimyasal madde, o kadar tükürük vesaire, asit vesaire. Korozyon yok. No korozyon. Yani sıcak su içmemize gerek yok tel eski haline dönsün diye. Tel taktıktan sonra. Ne anlattım ben? Ne anlattım? Şekil ısıtınca eski haline dönüyor. Aslında bir sonrasını dinlesen anlayacaksın. Bu tel öyle bir tel yani. Bu tel hiç şeklini bile bozamıyorsun bunu yani. Öyle bir şey var. Aynı zamanda da süper elastik. Zaten olay o. Düşünsenize bir şey var elinizde. Şeklini bozamıyorsunuz ama aşırı elastik. Sadece tıp alanında değil, endüstriyel alanda da kullanılıyor arkadaşlar. Çeşitli otomasyon sistemlerinde kullanılıyor. Havacılık sektöründe kullanılıyor. En basitinden mesela gözlükler. Bazı gözlüklerin böyle buraları kırılmaz. Çok esnektir. Bu malzeme işte. Nitinol. Belki siz de kullanıyorsunuz onlardan bir tanesini. Belki de yarın kullanacaksınız. Tesadüfen bulunan nitinol bakın gözümüzde. Arkadaşlar peki bu nasıl oluyor? Biraz bize bilimsel açıklama yap. Basfe şimdi şov yaptım burada, sihir yaptın dediğinizi duyar gibiyim. Arkadaşlar bu maddenin martensit ve östensit denen iki tane hali var. Şu an elimde görmüş olduğunuz hali martensit. Yani soğuk. Sıcakta henüz kavuşmamış. Martensit halini açtım. Şeklini bozdum. Sıcak suya koyduğum zaman östensit. Şu an sıcak. Bu tel üretilirken 500-600 derece sıcaklıklarda üretiliyor. Sonra soğuyunca bir şekle sokuyorlar ve orada bir hafıza kazanıyor. Sıcakken atomlar birbirlerine yakınlaşıyorlar arkadaşlar. Daha kararlı bir yapı. Normalde tersi olması beklenir. Mesela ısınan havada moleküller hareketlenir. İşte hızlanır. Sıvılarda da öyledir. Ama bu alet farklı işte. Bu farklı bir mekanizma. Bunda ısındığı zaman atomlar birbirine yaklaşıyor. O kadar anlattık. Bir de soru soralım bari. Gelsin soru. Nitinol tellerin ortodonti, diş teli tedavilerinde yaygın kullanılmasının en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A. Düşük maliyetli olması. B. Hastaya daha konforlu ve etkili bir tedavi sağlaması. Arkadaşlar, bazı şeyler bozulsa da tekrardan gördüğünüz gibi hızlıca düzelebiliyor. O yüzden umudunuzu kaybetmeyin. Her zaman çalışmaya, öğrenmeye devam edin. Sınav, test bunlar çok önemli şeyler. Bir sürü test, bir sürü sınav olacak hayatınızda. Canınızı sıkmayın. Bilimle kalın. Hoşça kalın. Sıcak su şart mı bir şeyleri geri getirebilmek için? Neyi geri getirmek istiyorsun? Mesela sende kaybolan, eksik olan şey ne? Saçlar olabilir. Saçlar gelmez emin ol.